Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için susamlı, çok lezzetli, tatlı bir kurabiye tarifim var. İnanın çok beğeneceksiniz. Abartmıyorum, yediğiniz en lezzetli kurabiyelerden bir tanesi olacak. Mersin'de, Tarsus'ta çok beğenilen bir kurabiye tarifidir. Tarsus gevreği olarak geçiyor. Fazla vakit harcamadan sizlerle hemen bu tarifimi paylaşmak istiyorum. Öyleyse hemen tarifime geçelim. Öncelikle tarifimde kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir ve su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Bir çay bardağı suyumu ekliyorum ve bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir çay bardağı tahin ekliyorum. Ben kavrulmuş tahin tercih ettim. Dilerseniz sade tahinle de yapabilirsiniz. 150 gram oda sıcaklığında beklettiğim tereyağı ekliyorum. Bir su bardağı toz şekeri ekliyorum. Toz şekeri yerine dilerseniz pudra şekeri de kullanabilirsiniz. Bir paket toz vanilya ekliyorum ve bir paket hamur kabartma tozu ekliyorum. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım ama ilk aşamada 3 su bardağı unumu ekliyorum. Kıvamını kontrol ettikten sonra hamurum cıvık olacağı için 1,5 su bardağı daha un ekledim. Sizler de lütfen kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Çünkü bazen ufak tefek farklılıklar oluşturabilir. Bardak ölçülerinde olsun veya unun markasına göre, kalitesine göre bile farklılıklar oluşabiliyor. 4. su bardağı unumu ekledim, yoğuruyorum. Yine tekrardan istediğim kıvamda olmadığı için yarım su bardağı daha un ekliyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. Bu aşamada küçük oğlum beni bırakmıyor. Gördüğünüz gibi kadrajın içerisine girdi. Şimdi hamurumu yoğurduktan sonra kulak memesi kıvamında ele yapışmayan çok güzel bir kurabiye hamuru hazırladık. Hemen üzeri için 200 gram kavrulmuş susamımızı bir kabımıza dökelim. Ben hazır kavrulmuş susam kullandım. Dilerseniz normal sade susamı alıp tavada kısık ateşte sürekli karıştırarak kavrulmuş susam evinizde hazırlayabilirsiniz. 2 yemek kaşığı pekmezimizi uygun bir kasenin içerisine alalım ve 1 su bardağı suyumuzu ekleyip kaşık yardımıyla karıştıralım. Pekmezli suyu da kurabiyemizin üzeri için bulamak için hazırlıyoruz. Bir miktar daha dilerseniz az hazırlayabilirsiniz. Benim biraz kaldı. Hani 1 yemek kaşığı pekmez, yarım çay bardağı su ekleyerek de hazırlayabilirsiniz. Bu aşamalarda tekrardan küçük oğlum kadraja girdiği için aksaklıklar oluştu. Ellerini görüyorsunuz şu anda. Bu aşamada hamurumuzdan küçük parçalar kopararak avucumuzun içerisinde yuvarlayalım. Cevizden biraz büyük olacak şekilde hamurdan parçalar koparabilirsiniz. Yuvarlak şekli verdikten sonra elinizle bastırarak bu şekilde hazırlayalım ve yağlı kağıt serili fırın tepsimize aralıklı bir şekilde dizelim. Ben bu malzeme ölçülerinden toplamda 48 adet kurabiye elde ettim. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme ölçülerini yarı olarak arttırarak daha fazla kurabiyeler elde edebilirsiniz. Veya daha az yapmak isterseniz de malzeme ölçülerini yarı olarak azaltarak daha az kurabiyeler elde edebilirsiniz. Tam ölçülü, tam garantili, hazırlarından bile çok lezzetli oluyor. Tarsus gevreğini seviyorsanız mutlaka bu tarifi deneyin. En güzel Tarsus gevreğini yapacağınıza emin olabilirsiniz. Hem hamuru kıyır kıyır oluyor hem de susamla birleşmesiyle muhteşem lezzette oluyor. Bu şekilde eğer geleneksel olarak yapmak isterseniz şekil olarak böyle hazırlayabilirsiniz. Tamamen şekil bu görseldeki gibi orijinal olarak. Eğer farklı olsun istiyorsanız dilerseniz rulo şeklinde, silindir şeklinde yapabilirsiniz veya sadece yuvarlak toplar halinde hazırlayıp küçük lokmalık olarak da yapabilirsiniz. Ben geleneksel olmasını istediğim için bilinen Mersin Tarsus gevreği olarak hazırlamak istedim. Kurabiyelerimizi hazırladık. Şimdi pekmezli suya ilk önce kurabiyelerimizi batıralım. Daha sonra kavrulmuş susamımızı bulayalım. Kurabiyeyi dilerseniz 2 yağlı kağıdın arasına kurabiye hamurunu yerleştirerek merdane ile açıp sonra bardağın ağız kısmıyla yuvarlak şekiller oluşturup öyle de hazırlayabilirsiniz. Orijinali bu şekilde hazırlandığı için ben de bu şekilde hazırlamak istedim. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi kurabiye hamurumun her tarafını kavrulmuş susama buluyorum.
Bu aşamada kaşık kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü elimizde pekmezli suyu batırdığımız için hemen elimizde tekrardan susamla arkalı önü çevirerek bularsak elimizin ıslaklığıyla kurabiyenin üzerinde kavrulmuş susamların ıslaklığı oluşabilir. O yüzden bir kaşık yardımıyla yapmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi görüntüden de anlaşıldığı üzere şahane olacak bu kurabiyeler. Sizler de çok beğeneceksiniz. Teker teker tüm işlemi uyguluyorum. Kurabiyelerimizi hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarımızda kurabiyelerimizi pişirelim. Ben fırınımda yaklaşık 12-13 dakika kadar tuttum. Gördüğünüz gibi çok kavruk, güzel, lezzetli ve gevrek kurabiyelerimi hazırladım. Eğer benim gibi biraz daha kıyır kıyır gevrek seviyorsanız fırınınızda bir 13-14 dakika kadar tutmaya özen gösterin. Kontrollü bir şekilde pişirmenizi tavsiye ederim. Fırında pişirme süresi çok önemli. Fırının markasına göre bu ısı derecesi ve pişirme süresi farklılıklar gösterebilir. Mutlaka kontrollü bir şekilde pişirelim. İstediğimiz gibi sonucu elde edelim. Sizler kurabiyenin iç dokusunun kıvamını izlerken küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi eksiz görmüş olacaksınız. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Böylelikle sohbet etmiş oluruz. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.